Merhabalar efendim. Pelin Çin'i ben. Pelin Çin'in YouTube kanalını izliyorsunuz. Hep aynı cümleyle giriyorum. Bir yarım kalan bölümü izliyorsunuz. En çok izlemenizi istediğim kısım kanalda bu. Magazin yayınlarında falan da sürekli o yüzden buraya pas atıyorum. Ve yine aynı şeyi söyleyeceğim. Keşke bunu yapmak zorunda olmasam. Karşımda Rabia Kuyar var. Rabia Hanım, önce hoş geldiniz diyeyim. Hoş Hoş geldiniz. buldum Pelin Hanım. Ben önümde işte Başar Kuyar davasından bahsedeceğiz. Başar Kuyar'ın ablası Rabia Hanım'la yayınım var işte. Ajandamda yazıyor falan. Şimdi deminden beri yayından önce biraz sohbet ediyoruz. Aklımda hep şu var. Kaç yaşındasınız diye sordum artık en son. 24 değil mi? Hı hı, evet. Bu kadar genç bir insan senelerdir yani yaklaşık kaç senedir 2020 yaşanmış kaza yani yaklaşık 4-5 sene değil mi? Hı hı. 19 20 yaşındaydım kardeşim kaza yaptığında. 19 yaşından 24 yaşına kadar kardeşinin kazası ve kazadan sonra yaşanan süreçle mücadele eden genç bir kadın var karşında. Yani hani böyle abla Rabia Hanım deyince şimdi yerine oturuyor. Hiç haddim olmadan bir şey söyleyeceğim. Çok böyle laflar çok duymuşsunuzdur biliyorum ama hani bazı şeyler insanı ekstra güçlendirir durumu var ya, ben sizin zaten çok güçlü olduğunuzu düşünüyorum. Bu çok az kişinin sağ çıkabileceği bir mücadele. O yüzden öncelikle gerçekten çok güçlü olduğunuzu hatırlatmak isterim. Bir de başınız sağ olsun diyerek başlayayım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi geri dönersek 1 Ekim 2021'de kardeşiniz Başar Kuyar bir trafik kazası geçiriyor. Hı hı. Anlatalım. O gün Antalya'da ne yaşandı? Saat kaçta geçirdi kazayı? Nasıl bir kaza? Bahsedin. Siz anlatın. Saat akşam 6:35 civarında oldu kaza. Karşı taraf kardeşimin şeridine geçerek direksiyonu o şeride doğru kırarak kardeşimin kazasına sebep oluyor. Araç hem şerit değiştiriyor hem yön değiştiriyor. Hı. Kaza gününden itibaren yani bugüne kadar hiçbir şekilde bir pişmanlığı vesaire yok. Bir Evet. özür, bir başsağlığı Yok. sıfır. Peki, şimdi adım adım gidelim. Bu görseli aldım. Şimdi gördüğünüz zaman bakın, bir kırmızı, bir beyaz, bir pembe çizgi var ya. Şimdi Rabia Hanım bize baştan bunu anlatacak. O pembe çizginin de özellikle ne anlama geldiğini anlatacak. Şimdi biz burada ne görüyoruz? Pembe çizgi karşı tarafın bahsettiği hayali motor. Hiçbir şekilde görgü tanığı veya kameraya takılan bir hayali motor yok. Onu sadece karşı taraf kendi söylüyor. Bunu Eee, hemen açayım, parantezi, yayında söylemedik çünkü. Efendim, şimdi karşı taraf gördüğünüz gibi arabayı kullanan şahıs Başar Bey de Allah rahmet eylesin motorun üzerinde böyle bir çarpışma yaşanıyor. Sonrasını konuşacağız ama arabayı kullanan sürücü diyor ki bir başka motor vardı. Böyle bana doğru gelen, ben ondan kurtarmak için, ona çarpmamak için kırdım direksiyonu ve Başar'a çarptım diyor. O tırnak içinde hayali motor dediği Rabia Hanım'ın o. Buradan devam edelim. Yani hayali motor deyince anlasınlar. Pembe çizgi onun o gördüğü, bir tek onun gördüğü motosikletin olduğu yer, öyle mi? aynen. Onun Tamam. geldiği yol. Yani önüne atladığı yol diyeyim daha doğrusu. Tamam. Kırmızı çizgi kardeşimin karşı şeritten yani bu tarafa doğru geldiği yol. Doğru. Beyaz olan çizgide sanığın gittiği istikamet düz bir şekilde gidiyor. Başar bu şekilde geliyor. Eee orası aslında bir kontrolsüz kavşak bu arada. Hani orası 4 yol. Eee, Orada ışık var mı yakında bir yerde? Yani öncesinde. hemen kardeşimin yani o kırmızı noktanın olduğu bittiği yer ışık aslında orası normal kavşak yani ışıklı bir kavşak. Hı hı, hı hı. Eee, karşı taraf kavşağa doğru ilerlerken bu taraftaki hayali motorun önüne çıktığını söylüyor. Birdenbire plakası olmadığını görmüş. Yani o esnada plakaya bakmak nasıl aklına gelmiş onu anlamadım zaten. Kardeşimi görmek için ne sanığın önünde ne de kardeşimin önünde herhangi bir araç yok. Yani direkt gözünün önünde aslında Başar. Yani durup dururken ben dümdüz yolda karşıdan gelen motora vurdum denemeyeceği için bir motosiklet çıktı karşıma. Ama ne hikmetse onun da şeyi yoktu, plakası yoktu gibi. Halbuki mesela şu Aynen. an konuşurken aklıma kedi köpek çıktı, koşarak kaçtı falan, mesela daha hani akla En yatar. azından mantıklı olur bir şekilde bir Mantıklı. yerde. Bir köpek çıktı falan, hani İşte motosiklet. Peki şunu sorayım hemen, şimdi izleyenlerin aklına gelecek. Kamera görüntüsü var mı buranın? Yani o hayali motosikletin olup olmadığını ya da işte Başar'ın ne bileyim hani
Bu çünkü %100 bilirkişi arabayı kullanan şahsı suçlu bulmuş. Bir kere bunu kenara koyalım. O yüzden kamera kaydı var mı? Bu anlatılanın ne kadarını biz kafamızda şey yapıyoruz? Net bir şekilde kaza anını tam gösteren bir kamera kaydı yok. Fakat kardeşim kaza anına doğru giderken 2-3 saniye öncesinde kardeşim geçerken gözüküyor. Tamam. Hızı belli, bir aşırı hız yok. Kamerada net bir şekilde gözüküyor çünkü kardeşim. E, Karşı tarafın yani hayali motorun geldiği taraf Hı hı. yani gidebileceği başka hiçbir yön yok. Yani düz gitse kazaya çarpışır, bu tarafa doğru dönse yine kazaya karışır. Çünkü tam ortada oluyor kaza. Yani Ancak kardeşimin geldiği yöne doğru gidebilir. Orada da kameraya zaten takılır. tabii yani şöyle bir şey gibi düşünün. Bir önceki görsele geri gelebilir miyiz Bahar Hanım? Ben şöyle doğru anladım mı? Ondan gideyim. Gelsin bir önceki görsel. Şimdi şurada bir market var ya Hı hı. mesela. Şimdi o marketin oralarda diyelim ki bir kamera var. Aynen Ve o marketin kamerasına takıldı. tahmin etmiştim. Şimdi o kamera kaydederken kırmızı çizgi Başar'ın motoru. Başar bize doğru geliyor. Hızını görüyoruz orada. Ben o videoyu izledim. Çok hız söz konusu değil. Şimdi o kamera tabii kayıtlı olduğu için bu pembe tırnak içinde hayali motor da bir anda çıkmış ya ortaya. Onun bu tarafa doğru gidiyor olma ihtimali de zaten kameraya yakalanması lazım. Aynen. Bu tarafa doğru gitse, yana gitse kazaya karışması lazım. Bu tarafa doğru gelse de buradaki herhangi bir kamerada zaten gözükmesi lazım. Buharlaşması gerekiyor. Çok kısa bir alan içinde. Aynen. Bunun altını çizelim, olmamış o. Yani ne diyeceğim bilemiyorum ama biz böyle anlatalım. Peki şimdi Aynen. %100 bilir kişi suçlu buldu değil mi bu şahsı? Hı hı. Gelelim sosyal medyada da gördüğünüzden eminim ya da umarım görmüşsünüzdür, önünüze çıkmıştır ama %100 bilir kişinin suçlu buldu bu kişi kaç gün tutuklu kaldı? 0. Neden? Ne oldu? Nedenini bilmiyoruz. Yani Hı 0 sadece. Sadece ilk kazanma olduğu anda ilk 24 saat onun can güvenliği için hı. Hı. gözaltına alınıyor. Daha sonrasında hiç tutuklanmadı. Hani biz bu kaza ilk olduğunda şey diye düşünmüştük, hani bize doktorlar hani her zaman bir saat sonrasında hazırlıklı olun, hani ameliyattan çıkamayabilir vesaire, bu tarz şeyler söylediler. Biz dedik yani karşı tarafın hayatı bitti, tamam, hani Başar'ın hayatını mahvetti zaten ama O da. onun da hayatı mahvoldu diye düşünüyorduk. Baktık ceza yok, hiçbir şey yok. Olan sadece benim kardeşim olmuş. Ee, Şöyle yapalım. Kaza anında Başar hayatını kaybetmiyor sevgili seyirciler. Onun bir altını çizeyim. Muay Thai sporcusu, sporcu bir genç ve tek hayali gerçekten ülkemizi yurt dışında temsil etmek. aynen. Bunu da bir kenara koyalım. Hayatını kaybetmiyor ama 3 küsür 3,5 yıl diyor internette ama siz 3 tam yıl, tarih 3 ay, 2 gün. ne Yatağa yaşandı? mahkum bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Hı hı. Başarı ilk hastane gününden itibaren, yani en son gününe kadar Başarı herkes, her doktor, her hemşire mucize şeklinde bahsettiler. Çünkü gerçekten imkansızı başardı Başar bir şekilde. Ee, Ben ilk kaza olduğu esnada doktor muydu, hemşire miydi tam hatırlamıyorum. Başar'ın alerjisi var mı herhangi bir ilaca veya alkol, sigara kullanımı var mı diye sorduğu zaman ben alkol ve sigarayı sorduğunda sadece sporcuydu demiştim ve doktor elindeki kağıda not almaya bırakıp benim yüzüme yazık der gibi bakmıştı. Ben bunu unutamıyorum mesela. E, 16 yaşındaydı kardeşim kaza yaptığında. 17 yaşına girmesine bir ay vardı ve bana şey diyordu, hani 18 yaşına geldiğim zaman e, dünya turnuvalarında adım geçecek ve ben ilk üçe hedefliyorum diyordu. 20 yaşında da birinciliği, dünya şampiyonluğunu hedefliyorum diyordu. Bu yolda ilerliyordu zaten Başar. 18 yaşına yoğun bakımda girdi. 20 yaşına girdikten 2 ay sonra vefat etti. Yani her şeyini yarım bıraktılar. Her şeyini. Bizde yarım bıraktılar, Başar'da yarım bıraktılar. Hani 16 yaşında 17'den fazla madalya kazandı bu arada. Antalya şampiyonluğu ve Türkiye ikinciliği vardı kendi kilo kategorisinde. Peki şuna dönmek istiyorum tekrar. Şimdi bilirkişi raporu %100 suçlu buluyor. Bir gün kalıyor. Hani o da kendi can güvenliği için. Ondan sonra bu bir ceza, bunu öncesinde konuştuğumuz için şimdi Başar hayatını kaybettiği için bu bir ölüme sebebiyet verme davası. Aynen. Ama o 3,5 sene
hayat mücadelesini sürdürürken, yatağa bağımlı bir sürü operasyon geçirirken vesaire esaslı bir yaralama davası olarak görülüyordu, değil mi? Hı hı. Bir ceza verildi mi orada? Yani hiçbir ceza zikredildi mi? 20 ay yani vefatından birkaç ay öncesinde 20 aylık bir ceza verildi. Bunun yarısı ücrete, yarısı da hapse çevrildi fakat 2 yılın altında olduğu için ceza yine de Hı hı. hapis yatmadı yine. Yine sokaktaydı. Yine özgürlüğünden mahrum kalmadı. Daha sonrasında biz bu cezaya itiraz ettik. Hı hı. Asla adil bir ceza değil çünkü. Hı hı. İtiraz ettik. Bir sonraki mahkeme şeyinde zaten kardeşim vefat etmişti. Sonra dava tekrardan dosya çevrildi ve ölümlüğe sebebiyet vermekten başladı bu sefer. Bunu böyle sormamın sebebi şu. Yani Başar hayatını kaybetmemiş olsa, bu bir yaralama olarak kalsa, bir milli olmayı hayal eden başarılı bir sporcunun, ki herkes, bu arada bütün insanlar için geçer, sporcu diye ayrı bir yere koymuyorum tabii ki, yatalak kalıyor, yani yatağa bağımlı kalıyor, operasyonlar geçiriyor ve çok zor bir yaşam mücadelesi içine giriyor. Çok ağır bir yaralamadan bahsediyoruz ve bunun cezası 20 ay olarak belirleniyor. 10 ayı da paraya dönüyor. Yani eğer Başar hayatını kaybetmeseydi bu iş böyle kapanacak ve bu şahıs hayatla devam edecek. Maksimum sizin masraflarınız var. Hastane masraflarını ödeyecekti. Ne olacak? Bu kadar olacaktı yani. Çok bir şey yoktu. Benim kardeşim bu süreç esnasında yemek yiyemedi bir gün bile. Ee, Kendi solunum alamıyordu. Boğazı bu yüzden açık bu arada. Solunumu sağlansın diye. Buradan solunum alıyordu. 1,5 yıl boyunca zaten sıfır hareket. Yani şant ameliyatından sonra tek tük gelmeye başladı. O gel git şeklindeydi. Bilinci hiçbir zaman tam anlamıyla açılmadı maalesef. Onu soracaktım. Yani bilinci var mı? Yani ne kadar süre sizi tanıması, işte bu 3,5 yıl içinde o ne kadar farkındaydı yaşadığı şeyin, onu anlamaya çalışıyorum. Bu hastane süreçlerinin farkındaydı zaten, hani canının acıdığını falan, Hı bunların hı. hepsini şeydi. Ya biz anlatıyorduk, hani ben çok anlatıyordum hani ne olduğunu bilsin falan diye. Çünkü bu tarz hastalar kaza anını hiçbir zaman net hatırlamıyorlarmış. Hani o anı hafıza siliyormuş. Ben anlatıyordum hani bak senin başından böyle böyle bir şey geçti. Sen şu an bu durumdasın. Hı hı. Sağlığın bu şekilde ilerliyor ama inanıyorum sen iyileşeceksin vesaire. Bu tarz konuşmalar yapıyordum motive etmek için ve aklını kaybetmesin diye başına ne geldiğini söylemek için yapıyordum bunları. Bilinci hiçbir zaman tam anlamıyla açılmadı. Hani bizi hatırlıyor muydu, hatırlamıyor muydu bunu da bilmiyoruz hani. Çünkü bize tepki vermeye çok sonradan başladı. Hmm. Ee, Doktorlar ne O diyordu peki şekilde. bu noktada? Yani doktorlar mesela, yani yaşasa da böyle yaşar. Bundan daha ileri gidemez. Ne diyorlar? Doktorlar daha net bir şeyler söylüyordur diye tahmin ediyorum. Vefatından yaklaşık bir 15-20 gün önce yeniden bir şant ameliyatı gerçekleştirmiş ve o doktor hani birkaç aya iyileşecek gibi bir konuşma yapmıştı bize. Olumlu bir konuşma yapmıştı. E, Bu şekilde yani ondan öncekinde hep belirsizdi zaten. Peki. Bütün bu süreç boyunca bu arabayı kullanan kişi, karşı taraf size hiç ulaşmaya çalıştı mı? Kan parası teklif etmek dahil. Kan parasını teklif ettiler. Hı hı. Yani şu şekilde ücret talep ettiler bize. Biz kabul etmedik. Bir rakam mı zikredildi? Yani genelde burada böyle kafasına göre insanlar bir şeyler söylüyor. Öyle bir kafaya göre bir rakam mı zikredildi mesela? Öyle bir şey mi oldu? Ee, Yanlış hatırlamıyorsam evet. Çünkü bayağı bir zaman geçti arasından. Hı hı. Siz hayır Evet. dediniz. Ondan sonra Sonra bunu aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar yaptılar. Yani vefat ettikten sonra tekrar oldu bu. Bu sefer de babam hani şey yaptı. Hani bir daha böyle bir teklifte bulunamasınlar, böyle bir hadsizlik yapamasınlar diye çok uçuk bir rakam söyledi. Hani bunu ödeyin dedi, tamam dedi. Karşı taraf da bunu kabul etmedi. Bir daha böyle bir cürette, böyle bir hadsizlikte zaten bulunamadılar. Babamın planladığı şekilde oldu bu da. peki şimdi mesela 5 Mayıs'ta dava var. Bir önce yani kapatırken 5 Mayıs'ta ne olmasını istediğinizi soracağım. Bir de şu mesela sosyal medyada işte Başar Kuyar için adalet paylaşımları var. Bakın göreceksiniz 5 Mayıs saat 9'u 5 geçe Antalya Asliye Ceza Mahkemesi. Sosyal medyada bu iş artık hani diğer bütün davalar gibi sahip çıkacağız. Siz sesinizi çıkardıkça, bu olay daha görünür hale geldikçe karşı taraftan
size ulaşmaya çalışan iyi ya da kötü niyetlerle insanlar oldu mu ya da sizce tavırların ne olacak? Karşı Mesela o taraftan yine bir özür yok. Hani hesaba bakıyorlar. Bunu görüyorum zaten. Hani paylaştığım storyleri falan izliyor karısı. Ee, bir özür, bir mesaj, yani sadece onlar değil, herhangi bir aile büyüğü de bize ulaşmaya çalışmadı. Hani ben 23 yaşındayım, 24'e gideceğim mesela bu sene. Allah korusun, hani ben böyle bir kazaya karışmış olsam, hani suçlu olan ben olsam, ben gitmesem bile benim annem babam gider, benim bir büyüğüm mutlaka gider. Gitmeseler bile ben kendim gönderirim veya bir şekilde kendim gider özrümü diler, elimden geleni yapmaya çalışırım. Bunlarda bu da yok. Bütün sülalesinde yok. şeyin altını çizelim. Sürücüde alkol, uyuşturucu, yasaklı madde bulundu mu kaza Yok. esnasında? Yok. Bir tane daha detayımız var. Şimdi biz yayından önce Rabia Hanım'la konuştuğumuz için kaza esnasında iddia odur ki sürücü yalnız değilmiş araçta. Yanında eşi de varmış. Şimdi bu Evet. iddiayı siz nereden duydunuz? Önce bir onu sorayım. Bunu kaza anında orada olan ve kaza anında oraya ulaşabilen, bizden önce ulaşabilen birkaç kişi söyledi. Hı hı. Görgü tanığı diyeyim. Onların söylemine Evet. göre biliyoruz. Peki bu görgü tanıkları mahkemelerde varlar mıydı yoksa diğer bütün bu bizim davalardaki hayali görgü tanıkları gibi yok oluyorlar? Öyle bir Yok. gelmediler değil mi? Şimdi ben hani bu dava vesilesiyle işte yarım kalanda çokça konuk ediyorum. Acılı aileleri, adalet isteyen insanları, başlarından geçenleri anlatanları Rabia Hanım. Şunu gördüm ki mesela bu tip kazalarda falan bir anda bir sürü görgü tanığı o an hani o sıcağı sıcağına hemen geliyor. Ertesi gün Çok kalabalıkmış zaten o an. sosyal medyadan ertesi gün mesaj atıyor. Ben oradaydım falan. Mahkeme günü hiç kimse yok. Yoklar. Bunu yani şöyle bunu tam olarak anlamakta zorlanıyorum ama şunu söyleyebilirim. Yani bu bir hani vicdani görevdir gördüğünüzü gidip anlatmak. Gerçekten eğer o sürücü yalnız değilse, gerçekten dediğiniz gibi yanında işi varsa ya da o esnada niye direksiyonu öyle kırdığına dair bir şey gördüyseniz bunu gidip söylemeniz lazım. Yani bu bir vicdani sorumluluk. Bunun altını çizelim. Ya da böyle bir şey söylemeyeceksiniz de acılı insanları ertesi gün sıkıştı. Hemen ben gördüm yanındayım diye insanlara ümit verip mahkeme günü ortadan kaybolmayın. Bunu ben artık gerçekten bu davalarda görmekten sıkıldım. Bunu yapmayın. Böyle bir şey oluyor çünkü muhtemelen. Aynen. Umut Yani bu, veriyorlar. evet, umutu veriyor. Sen diyorsun ki hani, ya tamam bak görmüşler. Hani Hı hı. kamera görmüyor tam o noktayı ama gören insanlar var diyorsun. Hani bir nebze olsa yine karşı tarafı en üst rütbeden bir ceza verdirebilirsin diyorsun ama o anda hiçbiri yok. Lütfen bunu yapmayın. Peki takipçisi olacağız. Bu ilk yayınımız ama devamı gelecek. Ben merak ediyorum sonunda çünkü muhakkak ama şimdi 5 Mayıs günü için siz avukatınızla da konuşmuşsunuzdur. Nasıl bir beklenti içindesiniz? 5 Mayıs günü görülecek davada ne olmasını istiyorsunuz? 6 yıl, yani alabileceği en üst ceza 6 yıl. 2 yıl ve 6 yıl süresinde yargılanıyorlar zaten. Hı hı. 6 yılsa mesela 6 yıl alsın istiyorum ben. Yine benim kardeşim gelmeyecek. Benim kardeşim sadece 3,5 yıl zaten yatağa mahkum bıraktı. Hani tutup da 3 yılın altında yine bir ceza verirsen, yatağa mahkum bırakma süresinin altında ceza verilirse biz bunu yine kabul etmeyeceğiz. Ee, yani 6 yıl alabiliyorsa en yüksek 6 yıl alsa, hani keşke daha fazlasını alsa, keşke bu müebbete kadar gidebilse ama maalesef ülkemizin adalet sistemi bir şekilde kazaya kaza olarak bakıyorlar sadece. Yani, kaza yani kelimesinin anlamı çok geniş olabiliyor evet. Yani burada Aynen. bazı kelimede duruyoruz. Şunu da sorayım aklıma geldi. Şimdi Zafer Partisi'nin destek videosunu görmüştüm. Yayından önce de söyledim size. Başka böyle önemli yerlerden efendime söyleyeyim. Mesela bir Pervin Tuğba'ya attığınız bir tweet var sanıyorum. İstanbul Milletvekili. Onu bir alalım mı? Tweet'i özellikle aldım ben çünkü. Bahar Hanımcığım o tweet'i bir evet. Ben kardeşimi trafik kazası sonucu kaybettim. Bizler de mağduruz. Çünkü hiçbirimizin evladını, kardeşini, annesini, babasını kaza adı altında ölümüne sebep olan hiçbir suçu ceza almadan alsa dahi bir gün bile hapis yatmadan topluma kazandırılmaya çalışılıyor diye böyle bir derdinizi anlattınız. İstanbul Milletvekili AK Parti. Ben tanıştım. Özellikle çocuk yani suça sürüklenen çocuk davalarında hayvanlara işlenen cezalarda falan çok aktif gelen kendini gösteren, elinden geleni yaptığını hissettiren biridir. O yüzden özellikle aldım ki belki gözünden kaçmıştır. Belki bu vesileyle ulaşabiliriz. Olabilir.
diye bunu da tekrar bu tweet'i atmak istedim. Pervin Tuva'yı da etiketleyeceğim bunu paylaştığım zaman muhakkak. Şunu da soracağım. Şimdi Zafer Partisi dışında anladığım kadarıyla başka kimseye ulaşamadınız. Kimse de size Aynen. ulaşamadı. Doğru mu? Peki bu çocuk Allah rahmet eylesin Muay Thai sporcusu. Evet. Sporculardan kimseye ulaşmayı denediniz mi? Ya da bu camiadan birileri bunu duymuş olmalı diye akıl yürütüyorum şu an. Birkaç tane antrenör paylaştı sayfasında. Zaten Başar'ın spora ilk başladığı andan itibaren bir ablası var, bir sporcu, milli sporcu. O bana ulaştı gerçi. Onunla da konuştuk biraz bu Başar'ın şeyini falan. O da sayfasında paylaştı. Antalya hakkında diye bir sayfa var. Onu falan etiketledi. Yine sağ olsun yani yardım eden de oldu. Yine bir antrenörümüz daha var. O da Başar'ın sayfasını takip ediyor zaten. Hani benim paylaşımlarımı o da paylaşıyor sağ olsun. Bu şekilde destek veriyorlar. Veren var. Ben yine de şöyle bir şey isteyeyim. Hatta bu bölümü Bahar Hanım, buradan Asiye'ye de söyleyeyim bizim ekibe. Bu bölümü Instagram içinde kesersek yani Muay Thai ile ilgilenen çok daha popüler adalarda yarışmalara falan giden tanıdığımız insanlar var. Günün sonunda hani daha popüler isimlere şundan sesleniyorum. Onlar paylaşırsa daha fazla ses olur. Belki de duymamışlar. Hiç günahını almak istemiyorum kimsenin. Duymamış, haberdar olmamış olabilirler ama Başar Kuyar olayı var. Başar Kuyar davası var. 5 Mayıs'ta bir sporcu genç 3,5 yıl hayat mücadelesi verip hayatını kaybetti. Ablası karşımda suçlu %100 bilirkişi raporuyla da suçlu olan bir sürücü var. Bir gün sadece hapis yatmış. Şimdi 5 Mayıs'ta bambaşka bir şekilde tekrar yargılama süreci başlıyor. Takipçisi olun, sahip çıkın. Haberdar olun istedim. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için abi. Rica ederim. Bundan Ben sonraki teşekkür gelişmeler ederim. ne demek? Bundan sonraki gelişmelerde de irtibat halinde olacağız. Size kolaylıklar diliyorum. Çok sağ Efendim olun. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Pelinçin'in YouTube kanalı abone olur, paylaşır, desteklersiniz. Özellikle bu bölümde yani yarım kalan playlistinde çok mutlu olurum ki eğer siz desteklerseniz böyle yayınlar yapmaya devam edeceğim. İnsanların sesi olmak için elimden gelen gayreti göstermeye devam edeceğim. Herkes kendine dikkat etsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.